una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. Llegaste a mí con amor libre y sincero. Lo que yo siento es verdadero. Havalanında cüzi bir rakam dolar bozdurduk. Grab uygulamasından ya da otobüsle seçeneğimiz var. Onun için peso lazımdır. Peso. Yeni para birimlerimiz rengarenk ha. Fazla değil, az bir şey bozdurdum taksi için. Renkli renkli. Evet. Bir de demiri tekrar başladı Laos'taki gibi. Normalde Vietnam'da asla demir para görmedik. Yoktu. Her şey birlik bile kağıtta. Kağıtta. Hadi o zaman yollayalım bir tanem. Şimdi şu kapıdan giriş yaptık. Önce bir güvenlik araması var. Oradan geçtikten sonra bilet kontuarlarına giriyorsun. Bilet kontuarlarından şöyle bilet veriyorlar. Size gideceğiniz yönün biletini veriyorlar. Bir de bu içeri girerken de böyle terminal binasına giriş için 25 peso istiyorlar. Bagaj istiyorsanız verebiliyorsunuz. Bizim bunlar sırt çantası olduğundan dolayı sorun çıkartmadılar. Bagaj olarak kabul etmediler. Yanınıza alabilirsiniz dediler. Sonra kontuarlara giriyorsunuz, kapılara giriyorsunuz. İşte 1, 2, 3, 4 diye geçiyor. Burada da işte 5, 6. kapılar falan var. Kişi başına buraya 450 peso ödeme yaptık. Hani buraya yol düşecekler için de ayrıca güncel 2025 fiyatı bu şekilde. Şimdi artık feribotumuzun gelmesini bekleyeceğiz. Prosedür aynı havaalanlarındaki gibi. Bir güvenlik araması var dediğim gibi. İşte bir farklı olan limana girdim diye ayak bastı parası alıyorlar. Üst araması yapıyorlar. Biletini alıyorsun, geliyorsun. Yani aynı havaalanındaki gibi 1-2 saat öncesinden gelmekte fayda var. Biz 1 saat öncesinden geldik ve yeterli oldu. Evet, şimdi bagajınızı teslim ediyorsunuz ama bizim bagajlar normal boyutta olduğu için almadılar. Evet. Vermeseniz daha iyi çünkü buranın şeyine baktım ben, Google yorumlarına baktım. Birkaç eşyamız çalındı demişler. O yüzden biz vermemeyi tercih ettik. Bir de ambarların içine atıyorlarmış. Ambarlarda da ıslanabilir diyorlar. Öyle bir durum var. Bir de bizim zaten sırt çantası olduğundan dolayı almaya gerek duymadılar. Bu şekilde geçebilirsiniz dediler. Bu da ayrıca anekdot olarak bulunsun. Hadi bakalım Boğol'a son bir saat. Gideceğimiz feribotlar da bu şekilde. Bu reklam değildir ama hani bilginiz olsun. Ocean Jet buradaki en çok popüler, en çok tercih edilen firma. Birçok firma var ama bu daha çok tercih ediliyor. Biz de o yüzden bu firmanınkini tercih ettik. Köyümüzün bayramı bu. ...7600 küsur tane ada varmış. Adaların arasında da ulaşım genelde feribotla ve küçük böyle jet uçaklarıyla yapılıyor. Bohol Adası'na giden 3 farklı feribot firması var. Biz reklam değildir. Aynısı ben de söyledim. Ocean firmasını tercih ettik. Çünkü genelde bu tercih ediliyor. Çünkü daha konforlu olduğu için. Fiyatı da 450.000 pesoydu. İnternet sitelerini aldık. Onun da altına eğer istersen koyarız. Evet. Ya buradan da alabiliyorsunuz. Ben az önce zaten söylemiştim. Buradan da alabiliyorsunuz bileti ya da internetten alabiliyorsunuz. Biz internetten almayı tercih ettik. Hiç sorun olmuyor. Gösteriyorsun biletin, online biletini gösteriyorsun, geçiyorsun yani. yani. Kağıt israfı olmamış oluyor. Öyle. Bu şekilde. O zaman iyi yolculuklar. Yolculuklar. 1 saat, 1,5 saat falan sürecek. Gerçekten 1 saat 15 dakika sürdü.
Ada da böyle yeşil yeşil görünüyor. Kamerada çok yeşil görünmüyor ama bildiğiniz yeşil aslında. Şeyden, film cam olduğundan dolayı biraz kırıyor. Ya şeye bakar mısınız? Şu gökyüzü ne kadar güzel görünüyor. Dünyanın merkezindeyiz. Şu an tam ekvatordayız yani. Tam ekvator çizgisindeyiz. Böyle geldik adaya. Burada bir polis var. Köpeğiyle arama yapacaklar çantaları. Bu şekilde yerleşiyorsun. Çantalarını arkası köpekler arıyor. Otobüs bileti. Delikli hem de. Kazasız belasız Batuhan'a geldik. Batuhan, Bohol Adası'nın tam ortasında kalan bir yer. Buranın en meşhur noktalarından Çikolata Tepelerinin olduğu yere çok yakınız. Şimdi yağmurlu bir yere indik açıkçası. Geldiğimiz yerde deniz kenarında yağış yoktu, yağmur yoktu. Bu Batuhan dediğim gibi tam böyle adanın ortasında, merkezde kalan en yüksek noktalarından bir tanesi. Biraz yağışlı bir yere indik. Ama güzel, serin, çok güzel yani. Mehtap şimdi birazcık alışveriş yaptı. 3 gün burada kalmayı planlıyoruz. 3 gün boyunca burada olacağız. Buranın çevresini falan gezeceğiz. Sonra Bohol Adası'nın kıyılarına doğru inmeye başlayacağız tekrardan. Güzel ya vallahi ya. Şu tabiatı, yeşil bizi gerçekten mest ediyor. Şehrin o kaosu, gürültüsünden uzaktasın. Lokal insanlar da güzel. Burada bir de ulaşım için şimdi otobüsü kullandık. South Hand Star Bus diye bir firma var. Onunla geldik buraya. Bunun haricinde de buradaki lokal yerlere varmak için de böyle Tayland'da bulunan tuktuklar gibi 3 tekerlekli araçlar var. Onları kullanacağız hostelimize gitmek için. Bahsettiğim firmada şurada yazıyor Southern Star Bus Transit. Bununla her yere varabiliyorsunuz. Adanın her yerine araçlar var. Bunlar da tuktukçular başımızda bekliyorlar. 100.000 lira ağzını açtı adam otele bırakmak için. Gireceğimiz nokta 2 kilometre. 100.000 dedi. Yani 100.000 demiş pardon. 100 peso dedi. Yani 70 lira yapıyor. Normalde biz şimdi buraya kişi başı 100 pesoya geldik. Yani 70 TL'ye geldik. Adanın bir ucundan. Dedik ki 2 saatlik yola biz o kadar para verdik. Sen 2 dakikalık yere 100 istiyorsun. Neyse 2 kişiye size de 50 şere götüreyim dedi bakalım. Ne aldın bir tanem? Hemen yanımızda bir pastane vardı. Atıştırmalık bir şeyler de aldık. Şimdi böyle yerlere geldiğiniz zaman, yani tanımadığınız, bilmediğiniz noktalara geldiğiniz zaman böyle tokatlanma ihtimaliniz çok. Ne yediğinizi bilemiyorsunuz, nereden yiyeceğinizi bilemiyorsunuz. O yüzden bildiğiniz şeyleri tüketmekte ilk başta fayda var. Sonrasında lokal lezzetlere falan ulaşmak gerekiyor. En iyisini bulmak gerekiyor. O yüzden biz de risk atmadık. Yanımızda güzel bir pastane vardı. Meyve falan aldım. Ananas falan aldım değil mi? Atıştırmalık böyle bir şey aldık. Şimdi burayı tanıdıktan sonra, hostelimizdeki kişilerle ben görüştükten sonra işte lokal lezzetleri falan bulacağız. İşte gidilecek noktaları falan bulacağız. Bu arada tuktukçular sen yokken şey dedim, Çikolata Tepeleri buraya çok yakın. Zaten burası adanın tam merkezi, yani tam ortasında. 3 kilometremiş buraya mesafesi. Şimdi bir yerleşelim, bir dinlenelim. Ondan sonra yavaş yavaş tur programı da oluşturacağız. Your neighbor'a gidiyoruz yani ha? Your neighbors ha? Okay. Komşusunun yanına gidiyoruz. Benim diyor komşum o diyor, gideceğiniz yer diyor. Böyle 3 tekerlekli. Bir şeyle geldik bu arada. Aynen geldiğimiz bu ama camsız. Bizim cam var. Cam var. This is the bus going from Tagbilaran to Vigo. We're going our bus. Eğlenceli bir tuttu. This is a van only. There's a passenger there. Şimdi böyle 3 tekerlekli bu araç. You can speak English? We can speak English as well. But you are not speaking English as well, huh? Little bit.
Beni başka bir hostele götürüyordu. Mokka denen bir yere götürüyordu. Something small only in language in English because the language in Bohol is Bisaya. He, Sayan. Bisaya. Thank you. It's called Salamat. Salamat. Evet. Salamat. Tatlış bir adam ya. Çok. Çenelendik sen yokken. Alışveriş yaparken. Konuştuk, muhabbet ettik azıcık. Tatlılar ya. Hepsi tatlılar. Tatlış. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Aynen. Keyifler yani. You have rice in your country? Good. Rice. Rice is good ya. Oh, this is a rice. Denir. Hep bunlar pirinç After 3 tarlası. months, we harvest. He, 3 months later ha? Harvesting. 3 ay sonra toplayacaklarını söyleyeceklermiş. Çok güzel. This is called a rainy season. Rainy season. Rainy season. In your country, this is also rain season. No, No, no rice. no. Now it's summer. Summer season. The rice season in Turkey. You eat rice or bread? Bread. Sorry? You eat your eating is bread. Bread. Yes, bread. Bread. Which germ breads? The Philippines is not eating bread. Here like rice. Right? Şey ya, ekmek yerine pirinç yiyoruz diyor. Filipin'de diyor. We also same as well in our country. Morning bread, dinner. Morning bread. In dinner time we can eat rice. Rice and chicken. Rice and chicken. Yes. Yeah. Very nice. Rice and barbecue. Barbecue. Yes. There's also a barbecue there. There is a barbecue there and market. There's a barbecue and then chicken. There's a chicken. Food and chicken there. Afternoon rice. Hello. Welcome to Philippines. Welcome to Batuan. Yeah, Bohol. Bohol Island. Hello. Kalacağımız hostelimiz böyle bir yer. Çok lokal. İnanılmaz da güzel. İnanılmaz. Çok mutluyum. İçimde çiçekler açıyor resmen. Ya burası nasıl bir şey böyle? Yemyeşil her yer alabildiğince yeşil yani. Evet, hava da açtı. Çok güzel oldu. Bungalovda kalacağız biz. Sit at home here. Hı. Pomelo bak, pomelo. Şu pomelo değil mi? What is this? Miracle fruit. That is herbal for anti-cancer. Herbal. We cook that one and it Kansere karşı diyor. and then we drink like tea. Çay yapıyoruz falan diyor. Öyle anladım yani, yanlış anlamadıysam. Oo, şunlara bak, duruyan mı bu üstümüzdeki, tepemizdekiler kocaman kocaman. Allah'ım şunların güzelliğine bak. Evet, bambuda kalacağız böyle. Bambuda evimiz var. Küçücük böyle hobbit evi gibi, ufacık. Çatısı matısı var. Eşyalarımızı yerleştirdik bungalova. Hemen etrafımızdaki alanı keşfediyoruz. Şunlar salatalık, kabak, Salatalık bunlar. salatalık. Evet, üzerinde de salatalığı var zaten. Adanın her yeri yemiş. Allah'ın salatalığı üzerinde. Yağmur sonra da çok güzel olmadı mı? Okullara bayıldım zaten. Şurası. Çim yok ama etraf yemyeşil. Şurası Burası bir okul. okulmuş, evet. Aldığımız hostelin hemen yanında. Bu arada hostelimize de bayıldım. Her tür meyve ağacı var. Bungalov. Harika. Yine düştük yeşilliklerin içine. Muzlara bak. Muzlara bak. Gerçekten. Bayağı. Şunlar muz ağaçları. Şunlar papaya. Şuradaki papayalar. Takılıyor. Onlar aşkım şeye geliyor ya, işte okul sonrası oluyor ya, etüte geliyor, etüte. Etüt yapmaya gelmiş bunlar.
Çok güzel ya. Gerçekten ruhum var ya şu an bildiğin bayramlı ediyor. Tulumba var. Tulumba bak. Bizim hostelde de var şu tulumbadan. Evet. Bizim köyde de vardır böyle tulumbalar. Ağaç kavununa benziyor ama tam da emin değilim. Portakalgillerden olabilir çünkü Pomelo'ya benziyor aşkım bu ya. Pomelo bu. yaprakları Pomelo bu. bilmiyorum ya da Bu pomelo bu benim. bilmiyorum, bilenler yazsın. Duydunuz, bilenler yazsın dedi. Vallahi jackfruit değil mi? Bu da jackfruit. Çarkıfelek meyvesi. Değil mi? Çarkıfelek Türkçesi. Çarkıfelek o değil, çarkıfelek başka bir meyve. Jackfruit diye geçiyor ama. Bunun adı jackfruit. Evet, tabiat çok güzel gerçekten. Çok rahatlatıyor. Belki yarın sabah buradan yumurta alıp menemen yapabiliriz. Evet, hostelimizde öyle bir imkan var. Açık mutfak var. Kullanabilirsiniz dedi. Dolap falan var. Olabilir. Neden olmasın? Şu meyve çok değişik aşkına. Ne dedi ona? Bir şey söyleyebilsinler. Evet ya. Bunu dedi, Şu yemeğini yapıyoruz dedi. çay yapıyoruz Çayını dedi. yapıyoruz dedi. Bayağı da büyük yani. Bayağı büyük yani. Ama var ya, hava çok güzel. Hafiften bulutlu ama inanılmaz keyifli yani. Ve bu büyük bir alanda, yani büyük bir şehir merkezinde. Hiç yeşil alan yoktu. Burası da inadına yeşil. İnadına yeşil, evet doğru. Muzlar çok güzel vallahi var ya. Şunlar da dragon fruitler. Şunlar hep dragon fruit. Türkiye'de de var artık bunlardan. Hindistan cevizi zaten olmazsa olmaz, her yerde var. Bu Filipinler'de zaten, yani Asya'nın çoğunda da göreceğiz ama Filipinler'de bunların denize doğru uzanması inanılmaz güzel bir şey yaratıyor. Tablo gibi böyle. Onların hepsine gideceğiz. Adalara da birkaç tane ada planladık. Adalara gideceğiz muhakkak. Şimdi Filipinler yeni bir ülkemiz. İlk izlenimimiz şu yönde oldu. Tarihine baktığınız zaman Filipin 300 yıl boyunca İspanyolların sömürgesi altındaymış. Sonra son 50 yılında Amerikan sömürgesine girmiş. Kültürleri etkilenmiş ve değişmiş. Yani asıl kimlikleri birazcık dejenere olmuş. Halk, yani en kırsaldaki, yani aklınıza gelebilecek her türlü vatandaş inanılmaz derecede iyi İngilizce konuşuyor. Çok Bu arada şurada bir iyi Hindistan derecede. cevizi gördüm. Bunu Tepeye baksana, dolu. dolu vallahi şöyle. Dolu, üstüm dolu. Bunlar çok tehlikeli. Böyle ağaçların altında durmamak lazım bu arada. Olur olmaz yerde düşebiliyor. Bildiğin kafanıza bomba yemiş gibi düşebilirsiniz. Kaç kişi ölüyor? Evet. Böyle? Yılda bayağı bir ölen varmış. Bununla ilgili sayısını şimdi hatırlamıyorum. Şey diyecektim. Etkilenmişler. Yani bu sömürgelerden dolayı etkilenmişler. Fast food yeme alışkanlıkları inanılmaz çok artmış. Tuz her şey. Her şey fast Tavuk, pilav, ondan sonra hamburger, sosisler, salamlar. Aynen, hot dog Cirit atıyor var ya, yani. hot dog diyorlar ya, hot dog. Her yerde inanılmaz derecede çok fazla var. Lokal foodlara henüz karşılaşmadık. Yalnız bu taraf ormana doğru gidiyor. Geri dönüyor. Güzel görünüyordu ama ya. Şöyle birazcık daha yürüsek ya, azıcık daha derinliklere doğru inelim. Çok güzel yani ya. İçim rahatladı vallahi şurada. Yani öyle bir şey fark ettik. Yani Vietnam kadınları da erkekleri de formda ve fitteydi. Çok spor yapan vardı. Yani hemen bu Yapıyorlar. yani sıcağı sıcağına söylüyorum. Çünkü belli bir süreden sonra o ülkeye alışıyorsunuz. O insanlara alışıyorsunuz. O kültüre alışıyorsunuz. Farklı gelen şeyler artık normal gelmeye başlıyor. Normalleşmeye başlıyor. Ama her yerde basketbol potaları var. Yani her yerde basketbol potası, basketbol sahaları var. Yapmışlar yani bu şekilde. Öyle yani. Göreceğiz, keşfedeceğiz. Fare yok. Şu ana kadar fare görmedik. Vietnam'ın şehirlerinin bazılarında fare vardı. Fare, hamam böceği. Hamam böceği vardı. Şimdi Bohol Adası yine UNESCO Dünya Mirasları Kültür Listesi'nde yer alan bir yerlerden, yerleşim yerlerinden bir tanesi. Yani buradaki 7600 adanın çoğu zaten o şekilde. O doğal bütünlüğünü, doğal güzelliğini korumaya çalışıyorlar. Fazla da bozulmamış.
Vallahi aklıma geldikçe de işte gördüklerimizi sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Hem kendi anı defterimizde yazıyoruz, hem de izleyenlerimizle de öğrendiğimiz bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. O yüzden bir like'ınızı ve düşüncelerinizi de bizimle paylaşmak isterseniz, ki bundan memnuniyet duyarız, yorum kısmına da yorum olarak belirtebilirsiniz. Ayrıca Instagram'da da aktifiz. Güncel paylaşımlarımız Instagram'da oluyor. Instagram üzerinde de yine aynı şekilde Pusula yönümden bizimle hem iletişime geçebilirsiniz, hem de günlük paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Allah, her taraf Hindistan cevizi. Şuralara bak. Çürümüş. Resmen doğal peyzaj. Biz şuraya çim ekelim, su yetiştirelim, büyütelim diye kadar uğraşıncaya kadar adamların evin önünde doğal peyzaj oluşmuş ya. Doğal çim var yani. Gerek yok yani. Bak şunlar bamya. Şu gördükleri. Şunlar tere. Buranın teresi. Ondan sonra şunlar patlıcan. Patlıcan dikmiş gerçekten adam ya. Şu patlıcan, soğan. Soğanlar var. Taze taze soğanlar. Bağ bahçe yapmak istedikten sonra her yerde oluyor işte. Okul çocuğu da okuldan çıkmış, kıyafetleri de böyle. Sanırsın göbek de şişmiş. Keçileri bildiğin var ya, evcil Köpek hayvan gibi olmuş. Köpek. Evcil hayvan gibi, yemin ederim şey yapıyor ya. Takılıyor yani. Açmadı. Diyorum ya aşkım ya, bildiğin hani kedi köpek gibi olmuş. Evcil hayvan gibi kendini sevdirecek yani. Buna bak. Buna bak, ağza bak. Ağza bak. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Mükemmel. Bu araçları pirinç tarlalarında kullanıyorlar. Pirinç ekmek için kullanıyorlar. Bizim bildiğim patapatın bir diğer daha değişiği. Çift sürme makinesi gibi. Bu da tarlayı bir şekilde bunu sürüyorlar pirinç ekmek için. Marketlerin hiçbiri açık değil. Hepsi böyle tellerle, çitlerle çevrili şekilde. Ya açık değil derken yani şey yok. İçine giremiyorsun, böyle çitlerle, tellerle, böyle kafeslerle kapatmışlar. Dışarıdan söylüyorsun siparişini. Aşkım kedilere baksana, ateşin yanına yapmışlar. Bunu mu yapacak, haberi yok. Allah'ım, kül kedisi bunlar ya. Bak sarı da ona bakıyor. Como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. Llegaste a mí con amor libre y sincero. Lo que yo siento es verdadero amor por ti. Cada día tu amor me da felicidad y despierta cosas que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti. Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. Llegaste a mí con amor libre y sincero. Lo que yo siento es verdadero amor. Bakın por şimdi ti. bu yaprak kendini sevdirmeyi seviyor. Seviyorum, kendini kapatıyor. Gördünüz mü?
inch. 15. 15 inch. Bir şey bulamadım içecek. Mecburen böyle bir şey aldım ya. Chocolate Hills. Değil mi? Buranın olayı, bizim bulunduğumuz bölgenin en meşhur olayı Chocolate Hills. Çikolata tepeleri. Çikolata tepelerini gördük. Geziyoruz. Nerelere? Şimdi Andapeci'ye gideceğiz. Ne kadar çok devrik. Yorulduk ondan. Burada 1700-1800 tane tepe var. Tepeler 30-40 metre. Çok böyle büyük devasal tepeler değil. Bunlar daha önceden bu ada denizin altındaymış. Öyle olduğu söyleniyor ama yüzyıllar öncesinden bahsediliyor. Bunlar da zaman zamanında oluşmuş olan resiflerin olduğu adacıklarmış. Ada denizine girelim değil mi? Evet. O zaman gittik. Oo aşkım denize bak. 1,5 saat yolun ardından geldik. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şu bizim Mustat'ın eldivenlerini getirmemiz ve bunları getirmemiz çok iyi oldu, yoksa yanardık. Doğru. Yolun bir kısmında takmamıştım. Ama eldivenin üstü elim yanmaya başladı. Hissettim. Eldivenleri ben taktım. Mükemmel, rahatlattı yani. Yoksa yanacakmışız. Organizational structure fair organization, di ba? Karena semua dili ko yung dapat kanin yung kanan or kanin sundan. Sample na siya. So say organizational structure say Mehtap gitti denize. Şu ortama bakar mısınız ya? Harikulade. Kumu çok güzel. Deniz bildiğin açık, böyle turkuaz renkte. Bilmiyorum ama yani tam böyle o dünyanın tam ortasındasın. Düşünsene yani. Tam böyle ekvator çizgisinin olduğu çizginin üzerindesin. Öyle bir şey var ki sanki cam böyle fanusları böyle koyarsın ya. Şöyle bir şey olursun, sen ortadasın. Böyle bulutlar senin göz seviyende. Yani bulutlarla sanki böyle aynı seviyedeymişsin gibi hissettiriyor. Ve bir derya yani, hani uçsuz bucaksız denizmiş gibi görünüyor. What is this? Lechon baboy. Fish, ha? Lechon. Lechon. Değişik bir şey aşkım. Lechon. Lechon. Nice lechon. Ne acaba? Yazacağım şimdi, bakacağım. Lechon diyeceğim. You close after 4 o'clock, huh? What do you mean? You close 4 o'clock. That is only our cut-off time, by the way. You can stay in the cave up to 4:30. Okay, okay, thank you. Bizim kuyular da böyle olmuyor mu? Su altındaki mesela 30 metre alt tarafta böyle su bu şekilde kütle oluşuyor. Yarık oluşuyor. Bu yeryüzüne açılmış. Böyle bir mağara. Herkes atlıyor. Bayağı da çapı var. Yani şuradan içeri doğru giriliyor. Buralardan içeri doğru giriyor. Atladıktan sonra buradan da çıkabiliyorsunuz ya da istiyorsanız buradan direkt aşağıda inebiliyorsunuz. Veya derinliği var.